Bazen kendimizi kapana kısılmış ve sorunların altında ezilmiş hissederiz. İşte böyle zamanlarda tünelin ucundaki ışığı görebilmemizi sağlayacak, içimizde bir umut ışığı uyandırabilecek bazı gerçekleri hatırlamak bize iyi gelebilir. Bu videoda bu gibi durumlarda daraldığında, bunaldığında sana iyi gelebilecek 5 gerçek var. Keşke gençliğimde ve ergenliğimde de internet ve bilgiye erişim bu kadar kolay olabilseydi diyorum bazen. Çünkü sonradan ufak tefek olduğunu fark ettiğim pek çok sorunu kafaya takıp dünyanın en büyük mevzusuymuş gibi algılayabiliyordum ve o stresin altında ezilebiliyordum. Kim bilir, belki de bir video izlemek bana bazı farkındalıkları kazandırabilir ve kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı olabilirdi. Her neyse, gelelim zor zamanlarda hatırlayabileceğim 5 gerçeğe. 1. Ruh halinde iniş çıkışlar olması son derece normaldir. Sağlıklı bir insan zaman zaman kendini kötü hissedebilir. Bu son derece normal. Buna iznin var. Sürekli mutlu hissedemeyiz. Yani şu anda kendini mutsuz ya da dipte hissediyor olman seni hayat karşısında tamamen bir kaybeden, tırnak içinde bir loser yapmaz. 45 yaşında olmama ve neredeyse 30 yıldır psikoloji okumama rağmen zaman zaman ben de kendimi kötü hissedebiliyorum. Bazen işin içerisinde olumlu bir yan bulabilmek, işin iyi tarafını görebilmek gerçekten de zor olabilir. Eğer bu seni zorluyorsa bunu yapma. Ancak hissettiğin bu durum, bu depresif duygu durumu, örneğin en az bir ay boyunca ve her gün, günün büyük bir çoğunluğunda varsa, işte o zaman bir uzmandan destek isteyebilirsin. İkinci gerçeğimiz. Tahminlerimiz genellikle hatalıdır. Psikolog Alice Boyce, Psychology Today dergisindeki bir yazısında kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda özellikle geleceğe dair olumsuz çıkarımlarda bulunma ve bunlara koşulsuz bir şekilde inanma eğilimimizin daha fazla olduğunu söylüyor. Örneğin her şey çok daha kötü olacak. Hiçbir şey düzelmeyecek. Bunun düzelmesinin bir yolu yok ve ben sonsuza kadar böyle kalacağım. Hatta daha da beter olacağım gibi. Bazen kaygı ya da depresyonla ilgili yardımcı bir takım teknikleri anlattığım videoların altına da böyle yorumlar yazanlar olabiliyor. Asla geçmeyecek, bundan kurtulmanın bir yolu yok gibi. O an içinde bulunduğumuz ruh halinin de etkisiyle aslında olan şey aşırı genelleştirme ve falcılık dediğimiz düşünce hatalarına düşmemizdir. Ancak gelecekle ilgili bu tahminlerimizde genellikle yanılırız. Genellikle bu tahminlerimiz doğru çıkmaz ve gelecek düşündüğümüz kadar karanlık olmaz. O zaman hatırlaman gereken ikinci gerçek şu olsun. Yaptığın yorum, şu an için yaptığın yorum büyük olasılıkla tutarlı değil, doğru değil. Büyük bir olasılıkla düşünce hatasındasın. Eğer kendinde var olan diğer düşünce hatalarını keşfetmek istiyorsan bununla ilgili sana yardımcı olabilecek bir videomun linkini en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsin. Üçüncü maddemiz. Gerçeklik ile düşünceler çoğu zaman birbirinden farklıdır. Geçenlerde bir shorts videomda özetle olumsuz düşüncelerle baş edebilmek için herhangi bir olumsuz düşünce zihninize geldiğinde onu sorgulayın. O düşüncenin ne kadar gerçekçi olduğuna dair kanıtlar arayın demiştim. Birkaç kişi yorum olarak peki ya aklıma gelen düşünce gerçekse demiş. Bakın, çoğu zaman gerçek olan başımıza gelen olaylardır. Gerçek dışı olan ise o olaylarla ilgili algılama, yorumlama biçimimizdir. Örneğin sevgilinizden ayrılmanız bir gerçekliktir. Gerçek bir olaydır. Fakat bu olayın ardından eyvah ben bittim, hayatım bitti, ben onsuz yaşayamam, bir daha kimseyi böyle sevemem gibi düşünceler çoğu zaman gerçek dışıdır. 4. Bazen akışa bırakmak gerekir. Hayatta her şeyin bir zamanı var ve her şey olması gereken zamanda oluyor aslında. Hayatımızı istediğimiz, hedeflediğimiz noktada olamadığımızda, o kendimize çizdiğimiz ideal görüntüye bir türlü ulaşamadığımızda bazen kendimizi suçlu, üzgün, öfkeli hissedebiliyoruz. Özellikle 25 yaş civarı çoğu kişi bu sorgulamayı yaşayabiliyor kendinde. Ben de yaşamıştım. Oysa sadece hedefe odaklanmak bizi yanıltabilir. Hedefe doğru giden yolda yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, yaptığımız hatalar, başarısızlıklar, bunların her biri aslında o kadar değerli ki. Öte yandan yaşamdaki her şeyi kontrol edemiyoruz. Bazı şeyler bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşiyor. Dolayısıyla belirlediğim hedef için ben elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra geriye kalanlar için, yani kontrolüm dışındakiler için akışa bırakmayı ve yaşama direnmemeyi biraz öğrenmem gerekiyor. Bununla ilgili size yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını şu videomda bulabilirsiniz
Yine bu videonun linkini aşağıda en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz. Ve 5. maddemizde size bir iyi bir de kötü haberim var. Kendinizi iyi mi hissediyorsunuz? Bu geçecek. Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Bu da geçecek. Bazen hayatımızda belirli bir problem olduğunda bu problem tamamen çözülünceye kadar kendimizi asla iyi hissetmeyeceğimizi varsayarız. Oysa aslında durum böyle değildir. Evet, sorun çözülene kadar belki tamamen rahatlamayacaksınız ama bu süreçte de sürekli aynı şiddette, aynı duygu durumunda olmayacaksınız. Burada da yine inişler çıkışlar olacak ve emin olun bu da geçecek. Kendinizi kötü hissettiğinizde bu duyguları analiz etmenizi ve bu analiz edebilmek için bu duygularla birlikte kalabilme kapasitenizi güçlendirebilmekle ilgili bazı teknikleri anlatan videolarımı eğer izlemek isterseniz yine bunların linklerini de aşağıdaki yoruma bırakıyorum. Yeni yüklenen videolardan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.